Safranbolu'dan Safranbolu kolonyası geldi. Safranlı. Çok güzel kokuyor. Safran çiçeği mi bu safran mı? Safran çiçeği galiba. Bakayım. 2 tane var çünkü. Safran kolonyası. 80 derece. Çok Bayağı iyi. Safranbolu'dan ayrıldık. 60 kilometre boyunca normal yoldan, aslında normal yol değil, köyler arası yoldan geldik. Şimdi de offroad'a girdik yeniden. Uluyayla'ya doğru çıkıyoruz. Belki orada kamp yaparız. Çünkü artık Kastamonu'ya da yarı mesafedeyiz. O yüzden kamp yapacak bir yer yavaş yavaş bakmaya başladık. Saati iyi ayarlamışız. Yola güzel saatte çıkmışız, iyi ayarlamışız. Şimdi Uluyayla'ya ne kadar yolumuz kaldı? Çok yok, çok az var. Çok az. 15-20 dakika herhalde varırız gibi duruyor. Oo süper, bayağı az kalmış. Bayağı az. 15-20 dakika sonra belki kamp kurmaya bile başlayabiliriz. Belki de soğuk ve yüksek bir yerse ilerlemeyi tercih ederiz. Çünkü saatimiz erken. Lay lay lay, keyifli yollar. Lay 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 lay. Lay 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 deyince daha mı keyifli oluyor? Çok daha keyifli oluyor. Dur deneyeyim. Lay lay lay, keyifli yollar. Lay lay lay. Nasıl? İyi. Türkiye'de de ne çok offroad varmış be. Hop hop. O ormanın serinliği geldi. Hoşuma gitti ama. Evet, üşüme gibi olmuyor orman serinliği. Farklı bir şey. Kuşburnu mu? Kuşburnu. Vay, süper. Bir minibüs insan. Çok güzelmiş burası ya. Evet. Bak orada da topluyor. Acaba kuşburnu toplasak marmelatını yapabilir miyiz biz? Kaynatırsak yaparız. Niye yapamayalım? Bilmiyorum ki, o biraz yetenek istiyor galiba. YouTube'dan video izleyip yapabiliriz bence bu işi. Acaba teyzeler yapıyor, satıyorlar mıdır? Satıyorlarsa minik bir kavanoz alabiliriz. Biz de toplarız. Her yer kuşburnu baksana. Ama biz nasıl yapacağız? Onu kaynatıyor, soğutuyor, çekiyor. Tülbentle geçiriyor, bir şeyler yapıyor. Yapan varsa yapandan alırız o zaman. Yaylada mutlaka olur. Bak orada yayla evleri var. Evet. Uluyayla eğer meşhur bir yaylaysa orada vardır. İndiler minibüsten. Koşmaya başladılar bütün ağaçlara. Kim toplarsa kendine topluyor herhalde. Her yerde de çıkmış. Buraları toplaya toplaya geldiler herhalde. Bak buralarda kalmamış pek. Piknik yapanlar. Burası çok güzelmiş ya. Burayı ben de sevdim. Tam kamp yapılır ama ayı gelir buraya bence. Bence ayılar gelmiyor gibi. Neye göre konuşuyorsun? Gelmedi işte. Uluyayla'ya geldik. Merhaba Uluyayla insanları.
Burada kalınabilirmiş ya Su. Niye geçmiş zaman gibi konuşuyorsun? Kalabiliriz yani. Saat çok Şu erken ama manzaraya bak. çok güzel. Orası gerçekten Heidi'nin köyü gibi. İsviçre olsaydı beğenirdiniz. Burayı da beğenirler. Niye öyle diyorsun? Öyle bir replik var ya. Bak kuyu açmak için mi acaba? Aa, doğru mu gidiyoruz Doğru acaba? gidiyoruz evet. Dümdüz yukarı. Aa, Su var. Köyün ihtiyacını buradan karşılıyorlar herhalde. Evet, çıkıyoruz dağlara. Hadi bakalım. Dün Müze Kent Motosiklet Kulübü'yle toplantı yaptık. Toplantıda herkes sorular soruyor işte turla ilgili. Bir tane küçük bir çocuk vardı. Yanılmıyorsam 8 yaşında falan. Ben de tek bir soru soracağım dedi. Ben de tabii sor dedim. Sizce ne sormuş olabilir? Bana dedi ki sen içilebiliyor musun? Sen ne dedin? Ben de dedim ki çok Dene. komik. Çok dene Elini dedim. uzattın, dene Evet, dedin. dene bakalım dedim. Doğru. Onu unutmuşum. Sonra ne dedim duydun mu? Peki Duymadım. senin adın ne dedim? Aslan dedi. Ben de sen kükreyebiliyor musun dedim. O da evet dedi. Ben de bozuldum. Aha. Aha. Yolunu Aa. kaybetmiş bir inek. Ayı renginde bir inek. Çok ayılı bir tur oluyor. Hayırlısıyla hiç ayı görmeden bitirirsek. İyi olacak. Düz devam. Kolay gelsin. Yolun karşısına geçtik. Şu ormanların içinden geldik. Karşıdan. Ne güzel yerlere geldik. Sonbahar manzaralı temalı tablo yapmak isteyen varsa Şekil A. buraya gelsin. Bunu çizsin işte. Oo çok güzel ya Berkay. Çok güzel gerçekten. Evet. Güney Ören. Uluyayla. Biz Uluyayla'dan geldik. Ne güzel bir mevsimde geldik buraya ya. Yarından itibaren tabii yağmurlar başlayacak da. Çok güzel, atmosfer çok iyi. Bartın Ulus'a geldik. Burası bayağı büyük, aynı zamanda küçük, şirin bir kasaba gibi bir şey diyebiliriz. Biraz alışveriş yaptık marketten, şimdi kanyona doğru gidiyoruz. Normalde burada bir gece kalmayı düşündük ama yarın çok ciddi bir yağmur var. O yüzden kanyonu görmeden geçmek istemiyoruz. Şurada da bir otel var. Zaten Ulus'ta bir otel bir de öğretmen evi var kalmak için. İkisinin de fiyatları uygun. Otel biraz fantezi otel ama böyle aqua parklı falan. Ama ona rağmen uygun yani. Ulus'u sevdim ya. Ben de sevdim, gayet güzel. Çok sakin bir yer. Ulus'tan çıktık şu anda. Vallahi Kanyon, sonra Ilıca şelalelerini göreceğiz. Ve orada bir yerde kalacağız. Kamping falan buluruz belki. Orada bir kamping var ama hiç irtibata geçmedik.
Hafif mi değil mi bilmiyoruz. Hayırlısı be gülüm. Buna iki yol vardı. Birisi burası, TET rotamız. Her zaman takip ettiğimiz. Biri de asfalt yol. Ama asfalt yolda bir yerden sonra ara köylere sapıyor. Biz bu yolu takip edeceğiz ama TET rotasını bir yerde bırakacağız. Ve kanyona giden iki yol var. Biz yine köy yollarından devam edeceğiz. Orman yoluna sapmayacağız. O yolun zorlu olduğunu düşünüyoruz ve saat 5'e yaklaştı. 6'da hava kararıyor. Hadi sen geç önden. Gevşek zemin, ona göre git. Çok yükseldik ve güneş bitiyor artık. Küre Dağları Milli Parkı sınırlarının içerisine girdik. Valla Kanyonu'na da daha mesafemiz olduğu için hava da kararmak üzereydi. Hatta güneş battı. Biz de burada köyde bir evin yanına geldik ve burada kamp kurmayı rica ettik. Aslında bahçelerin içine kuracaktık. Burada da domuzlar bahçenin içerisine de giriyormuş. Bir de üşümemizi istemediler ve bizi evlerine davet ettiler. Şimdi biz de aslında kabul etmemekte ısrarcı olduk. Rahatsız etmek istemediğimizi söyledik ama onlar da İstanbul'da yaşıyorlarmış ve ısrar edip bizi evlerin içine aldılar. Soba da yaktılar. Evin içindeki ortamı da göstereceğim size. Motosikletlerimizi buraya park ettik. Bu alana akşam domuzlar genelde geliyormuş. Çok farklı bir deneyim oluyor bizim için. Bugün Küre Dağları Milli Parkı'nda bir köy evinin içerisinde kalacağız. Size etrafı göstereyim. Burası kalacağımız ev. Motosikletlerimizi böyle park ettik. Burası bahçenin alanı. Şu iç kısmı aslında domuzlar giremiyormuş. Oraya kamp kurmayı istedik ama olmadığını, evin içinde daha rahat edeceğimizi söylediler. Biz de Safranbolu'dan evinde kaldığımız insanlara lokum hediye etmek için lokum almıştık. Onlara da lokum ikram ettik. Daha fazlası da elimizden gelirse yapacağız. Çok farklı bir deneyim oluyor. Çünkü Türkiye'de hep evinde kaldığımız insanlar genelde tanıdığımız ya da uygulamadan bulduğumuz insanlar oluyor. Bu sefer çok doğal bir ortamdayız. Evin alanı böyle. Etraf direkt milli park. Bir vahşi doğa var. Tahmin bile edemezsiniz. Ben de edemiyorum. Aslında ayıdan korkuyorduk ama domuz da son derece tehlikeliymiş. Şöyle içeri girelim. İşte böyle bir yerdeyiz. Rahat uyuyacağız. Sonra da sıcacık. Bayağı ısındık. Üşüdünüz mü Su Hanım? Isınıyorum. Burası süpermiş.
Uzun zamandır bu kadar ısınmamış. Çok sıcağa alışma bak, motora binemezsin sana. Yok, her türlü bineriz. Ay kızım. Bize bir de yemek hazırlayıp... Ne oldu ya, çok mu sıcak oldu? Çok sıcak oldu. Bize bir de yemek hazırlayıp getirmişler. Üstelik kusura bakmayın diyorlar. Bu zaten bizim evde yaptığımızdan çok daha fazlası yani. Bu da kuşburnu olabilir. Bir şey bu kadar isteyince oluyor demek ki Berkay. Of, taze fasulye ben sevdiğimiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bahçedeydim. Kirpi geldi. Hemen kaçtım buraya, dedim. Domuz geliyormuş. Kirpi gelirse domuz da gelir diye. Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. Bu kümes telleri var ya, kümeslere yapıyorlar. Tavuklar için. Evet. Onlar işe yarar domuzlar için. Onlar biliyorum yara da Böyle 1 metre oluyor. çok pahalılar ya. Kardeşim aldı 2 ton. Çekecekti şuraya. Çekmedi. O bir tevden aldı. Zaten kış geldi artık. Sebze de yetişmez. Tutup da ekeci yaktı sonra bu tarafa. Dün akşam mı geldi domuz? Güneşe. Kaç tane? 4-5 tane vardı. Size hiç zarar veriyor mu? Çok. Hiçbir şey bırakmıyor. O burnuyla her tarafı karıştırıyor. Bugün şeyde o kanyonda da gördük ya, Şu yanda şeyler vardı, çakıl taşları. yanda biberler vardı. Hı hı. Hep çıkarttı. Çakıl taşları vardı ya, orada da böyle yer kazılmış gibiydi. Daha yumuşaktı. Bence orada da domuzlar eşelemişti yerleri. Hadi ya. Ayıdan korkarken domuz çok. Çok zarar veriyor. Çok zararlı hayvan. Çok. Onlar çok hızlı koşuyor. Eskiden yoktu. Eskiden kurt vardı. Domuz yoktu böyle. Kurt zarar veriyor. Kurt da koyunları yerdi. Hayvanları yerdi. Demek ki onlar da yiyorlarmış o zaman. O kurtlar yok oldu. Domuzlar çoğaldı. Burada hayvan olmayan yoktu. Evet. Koyun, keçi, at, manda, inekler. Artık herkes İstanbul'a gittiği için Ya biz İstanbul'a hepsini yok ettik, öyle gittik sonradan. sizin de vardı. Bizim Kapat. danalar, boğalar. Kıyamet kopuyordu buralarda o zaman. Şimdi sineklerden başka bir şey yok. Yatma vakti geldi. Sobanın üstünde çay içtik. Birlikte sohbet ettik saatlerce. Şimdi de yatağımızı hazırlıyoruz. Aslında bize yatak, yorgan hazırlamayı, vermeyi teklif ettiler. Zaten döşek falan da var burada ama böyle bir yerde hem su sıkıntı, hem elektrik sıkıntı, hem de bütün çamaşırları yıkamak çok zahmetli olacağı için kendi yataklarımızı kurmak istedik. Israrcı olduk. Kabul ettiler. Böyle yatağımızı en konforlu çadır alanına kuruyoruz. Sıcak. Çok güzel. Sobanın ateşi de söndü. Böyle içinde sadece kalan ısıyla şu anda oda sıcak. Odanın ısısı da zaten sabaha kadar kaybolmaz. Gayet iyi şu anda içeride.
kalktık, toparlandık. Artık yola çıkma vakti. Böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.